Ders 1. Mutfakta başarı. Gerçekten iyi çıktı. Aslında yaptığım yemeğin lezzetleri muhteşemdi. Bu harika. Hangi tarifi denediniz? Taze sebzeler ve tofuyla baharatlı bir kızartma yaptım. Çok güzel. Kulağa lezzetli ve saklıklı geliyor. Gerçekten öyleydi. Lezzetlerin kombinasyonu mükemmel bir şekilde bir araya geldi. Bir tarifin beklentileri bu şekilde asmasını seviyorum. Kesinlikle. Kesinlikle yakın zamanda tekrar yapacağım. Maalesef. Ve tarifi benimle paylaşmayı unutmayın. Elbette. Senin de denemen için sabırsızlanıyorum. Ders 2. Yunan adası maceraları. Nefes kesen Yunan adaları bir sonraki tatilimiz için mükemmel görünüyor. Kesinlikle. Ayrıca oradayken bazı antik kalıntıları da keşfedebiliriz. Bu harika olurdu. Yunanistan'ın tarihi ve mimarisi büyüleyicidir. Evet. Her zaman Atina'daki Akropolis'i ilk elden görmek istemişimdir. Güzel plajları da unutmayın, kristal berraklığında suları var. Sak. Günlerimizi deniz kenarında dinlenerek ve yerel mutfağın tadını çıkararak geçirebiliriz. Deniz kenarındaki bir tavernada taze deniz ürünlerini denediğimizi şimdiden hayal edebiliyorum. Kulağa harika geliyor. Yakında seyahat programımızı planlamaya başlamalıyız. Ziyaret edilecek en iyi adalar ve ilgi çekici yerleri hakkında biraz araştırma yapalım. Ders 3. Çalışkan bireyler. O adamlar çok çalışır ve paranın çoğunu ailelerine geri gönderirlerdi. Evet, kendilerini sevdiklerini desteklemeye bu kadar adamış olmaları takdire sayan. Kesinlikle. Pek çok insan ailesinin refahı için çok fazla fedakarlık yapıyor. Bu onların bağlılıklarının ve sevgilerinin gücünü gerçekten gösteriyor. Evet. Karşılaştıkları zorluklara rağmen nasıl direndiklerini görmek ilham verici. Kabul ediyorum. Yogun çalışmaları çoğu zaman fark edilmiyor ancak bu, aileleri için çok önemli. Yorulmadan çalışanların emeğini takdir etmeyi unutmayalım. Kesinlikle. Fedakarlıklarından ve katkılarından dolayı takdiri hak ediyorlar. Onların hikayeleri ve deneyimleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isterim. Ders 4. Kütüphane oluşturmak. İnsanlar bana hediye olarak sık sık kitap veriyorlar, yakında kendi kütüphanem olacak. Bu harika. Kişisel bir kütüphaneye sahip olmak harika bir fikir. Koleksiyonumu düzenlemek ve rahat bir okuma alanı yaratmak için sabırsızlanıyorum. Kulağa hoş geliyor. Kitaplar hayatımıza çok fazla neşe ve bilgi katar. Kesinlikle. Her ruh hali için çeşitli türlere sahip olmak istiyorum. Bu akıllıca bir plan. Okumak istediğinizde seçeneklerin olması harika. Evet. Kitaplığımda hem kurgu hem de kurgu olmayan eserlere yer vereceğinden emin olacağım. Her şey hazırlandıktan sonra koleksiyonunuzu görmeyi çok isterim. Kesinlikle. Kütüphanemi kutlamak için küçük bir kitap toplama etkinliği planlayalım. Ders 5. Toplantı planları. Toplantımız için öğleden sonra saat 3'e ne dersiniz? Mükemmel. Seninle parkın girişinde buluşacağım. Harika.
Biletlerimizi önceden internetten mi almamız gerekiyor? Evet. Bu bize zaman kazandıracak ve hiçbir fırsatı kaçırmamamızı sağlayacak. Kesinlikle. Her zaman her şeyin etkinlikten önce sıralanmasını tercih ederim. Ben de. Çok daha sorunsuz bir deneyim sağlar. Ayrıntıları doğrulayalım ve ikimizin de aynı fikirde olduğundan emin olalım. Kesinlikle. Web sitesini kontrol edip size mesaj göndereceğim. Kulağa iyi geliyor. Toplantımızı ve etkinliğimizi sabırsızlıkla bekliyorum. Ders 6. Ödeme koşullarını müzakere etmek. Bu umut verici görünüyor. Ödeme koşullarını ayarlamaya açık mısınız? Evet, sanırım ikimiz için de ise yarayacak bir orta yol bulabiliriz. Bu harika olurdu. Esneklik daha güçlü bir ortaklık kurmamıza yardımcı olabilir. Kesinlikle. Her iki tarafın da rahat hissetmesini sağlamak önemlidir. Bu konuyu daha fazla tartışma isteğinizi takdir ediyorum. Elbette. Açık iletişim başarılı müzakerelerin anahtarıdır. İhtiyaçlarımızı özetleyelim ve birlikte bir teklif üretelim. Harika fikir. İkimize de uygun bir anlaşmaya varabileceğimizden eminim. Bu anlaşmayı sonuçlandırmak için sabırsızlanıyorum. Ders 7. Devlet üniversiteleri. Devlet üniversiteleri hükümet tarafından finanse edilir ve düzenlenir. Evet, bu kadar çok öğrenciye erişilebilir eğitim sunmaları ilginç. Kesinlikle. Az sayıda özel kurum olmasına rağmen, devlet üniversiteleri önemli bir rol oynamaktadır. Yapıyorlar. Toplumun herkese yönelik eğitimi desteklemesi önemlidir. Kabul ediyorum. Eğitim ayrıcalık değil hak olmalıdır. Kesinlikle. Öğrenciler için öğrenim maliyetlerini yönetilebilir tutma çabalarına hayranım. Evet. Daha fazla insanın akademik hayallerinin peşinden gitmesini sağlar. Farklı ülkelerin eğitim sistemlerini nasıl finanse ettiği hakkında daha fazla bilgi edinmek isterim. Kulağa büyüleyici geliyor. Eğitimin küresel manzarasını anlamak çok önemlidir. Ders 8. Mükemmel lezzet kombinasyonları. Fıstık ezmesinin tadına bakın, mükemmel bir kombinasyon. Vay, bu çok lezzetli. Genellikle onu neyle eşleştirirsiniz? Muz dilimli tostun üzerine bayılıyorum, o kadar lezzetli bir kahvaltı ki. Kulağa harika geliyor. Elmalısını da severim, çıtırtı çok hoş. Evet. Fıstık ezmesi ve elma dilimleri klasik bir kombinasyondur. Kesinlikle. Hem tatmin edici hem de sağlıklı. Ayrıca smoothie'lerde de hoşuma gidiyor, kremsi bir doku ve lezzet katar. Bu harika bir fikir. Bir dahaki sefere bunu denemek zorunda kalacağım. Fıstık ezmesi içeren farklı tarifleri deneyelim. Ders 9. İlham verici rakamlar. Doktor Norman Bethune tarihteki büyüleyici bir figürdür. Evet, bazı insanlar mesleklerini erken yaşlarda bulurlar, bazıları ise hayatlarının amacını daha geç keşfederler. Kesinlikle. Onun tıp ve insani yardım çalışmalarına olan bağlılığı gerçekten ilham verici. Özellikle savaş zamanında sağlık hizmetleri üzerinde nasıl bu kadar önemli bir etki yarattığına hayranım.
Evet. Başkalarına yardım etme konusundaki kararlılığı gerçek şefkatin bir örneğidir. Fark yaratanların hikayelerini vurgulamak önemlidir. Kabul ediyorum. Yolculuklarını anlamak, başkalarını tutkularını takip etmeye motive edebilir. Bir gün kahve içerken tarihteki etkili şahsiyetler hakkında daha fazla tartışalım. Bu harika bir fikir gibi görünüyor. Birlikte daha fazlasını öğreneceğimiz için heyecanlıyım. Ders 10, pişirme süresi. Bahsettiğiniz tarifin pişmesi ne kadar sürüyor? Tarif, hazırlamanın ve pişirmenin yaklaşık 1 saat sürdüğünü söylüyor. O kadar da kötü değil. Bu zamanı programımda yönetebilirim. Kesinlikle. Üstelik tadını çıkardığımızda beklemeye de gidecek. Evet. Yeni tarifler denemeyi seviyorum, özellikle de uzun sürmeyecekleri zaman. Aynı şekilde. Hızlı ve lezzetli yemekler benim kitabımda her zaman kazanır. Birlikte pişirmek için bir tarih belirleyelim, eğlenceli olacak. Heyecanlıyım. Arkadaşınızla yemek yapmak her zaman daha keyifli hale getirir. Kesinlikle. Nihai sonucu tatmak için sabırsızlanıyorum. Ders 11, şehir içi ulaşım. Barcelona şehri verimli bir metro sistemine sahiptir. Evet, Sydney'de ayrıca kapsamlı otobüs ve hafif raylı sistem hizmetleri mevcuttur. Toplu taşımanın bir şehirde gezinmeyi bu kadar kolaylaştırabilmesi şaşırtıcı. Kesinlikle. Trafik sıkışıklığını azaltır ve çevre dostudur. Ayrıca, farklı mahalleleri sorunsuzca keşfetmemize olanak tanır. Kabul ediyorum. Seyahat ederken toplu taşıma araçlarını kullanmayı seviyorum. Baslı basına bir macera. Evet. Size yerel halkla etkileşim kurma ve kültürü deneyimleme şansı verir. Kesinlikle. Bir sonraki seyahatimizde toplu taşıma araçlarını mutlaka kullanalım. Kesinlikle. Deneyimimizi zenginleştirecek ve seyahat masraflarından tasarruf etmemizi sağlayacak. Ders 12, moda çerçeveleri. Bu dikdörtgen çerçevelere ne dersiniz? Sana harika görünüyorlar. Teşekkür ederim. Onları gerçekten seviyorum. Yüz şeklime çok yakışıyorlar. Ben de öyle düşünüyorum. Stil, görünümünüze modern bir dokunuş katar. Kesinlikle. Hem şık hem de işlevsel bir çift arıyordum. Bunlar kesinlikle tasarıya uyuyor. Ayrıca çeşitli kıyafetlerle de eşleşecekler. Evet. Böyle çok yönlü aksesuarları seviyorum. Bunları sık sık giyeceğini mi düşünüyorsun? Kesinlikle. Bunları şimdiden gündelik gezilerde veya iste giydiğimi hayal edebiliyorum. Mükemmel. Durum ne olursa olsun tarzınızı yükseltecekler. Ders 13, sözleşmenin amacı. Bu yüzden bu kongreye nereden geldiğimizi kendimize hatırlatmak için buradayız. Kesinlikle. Köklerimiz ve tarihimiz üzerinde düşünmek önemlidir. Evet ve ilerledikçe kendimiz için geleceğe sahip çıkmak. Tamamen katılıyorum. Geçmişimizi anlamak geleceğimizi şekillendirmemize yardımcı olur. Bu kongre ağ oluşturma ve öğrenme için harika bir fırsattır. Kesinlikle. İlham veren insanlarla tanışmayı sabırsızlıkla bekliyorum.
Burada geçirdiğimiz zamanı en iyi şekilde değerlendirelim ve aktif olarak katılalım. Evet. Mümkün olduğu kadar çok bilgiyi özümsemek istiyorum. Birlikte eve dönmek için değerli bilgiler toplayabiliriz. Ders 14, hava durumuna hazırlık. Bugün şiddetli yağmur beklemediğimi biliyorum. Yarın mutlaka bir şemsiye getirin. Yine yağmur yağması gerekiyordu. Bu iyi bir fikir. Her ihtimale karşı çantamda bir tane bulunduracağım. Evet, beklenmedik hava koşullarına hazırlıklı olmak her zaman daha iyidir. Kesinlikle. Yağmura korumasız yakalanmak istemiyorum. Tamamen anlıyorum. Islanmak asla eğlenceli değildir. Üstelik günlük planlarımı mahvedebilir. Kesinlikle. Önümüzdeki süreçte hava tahminlerini takip edelim. Bir plana benziyor. Doğanın bize sunduğu her şeye hazır olacağız. Ders 15, yemek kararları. Genellikle arkadaşlarımdan nerede yemek yiyebileceğime dair önerilerini isterim. Bu akıllıca. Hiç güzel görünen bir yer bulana kadar araba sürdün mü? Evet ediyorum. Bu şekilde gizli mücevherleri keşfetmek bir macera olabilir. Bunu seviyorum. Kendiliğinden yemek çoğu zaman en iyi deneyimlere yol açar. Kesinlikle. Favori restoranlarımdan bazılarını bu şekilde buldum. Aynı şekilde. Dışarıda yemek yemeyi daha heyecanlı ve eğlenceli hale getirir. Birlikte yemek yiyebileceğiniz yeni yerler keşfedip bulacağınız bir gün planlayalım. Bunu çok isterim. Zaman geçirmenin ve güzel yemeklerin tadını çıkarmanın harika bir yolu olacak. Bekleyemiyorum. Görmek istediğimiz yerlerin bir listesini yapalım. Ders 16, TV programı tartışmaları. Daha fazla katılamazdım. TV şovu tartışmalarına katılmak her zaman heyecan vericidir. Evet, gerçekten öyle. Aynı bölüme farklı bakış açıları duymayı seviyorum. Kesinlikle. Düşüncelerimizi paylaştığımızda izleme deneyimine derinlik katar. Kabul ediyorum. Karakterler ve olay örgüsü hakkında ilginç konuşmalar başlatabilir. Ayrıca dizide sunulan temaları ve mesajları analiz etmemize yardımcı oluyor. Kesinlikle. En son bölümleri arkadaşlarımla tartışmayı her zaman sabırsızlıkla bekliyorum. Birlikte izleyeceğimiz bir sonraki bölümden sonra mutlaka tartışalım. Harika bir plana benziyor. Seninle birlikte bu konuya dalmak için sabırsızlanıyorum. Çok eğlenceli olacak. Heyecanı sürdürelim. Ders 17, tek başına yürüyüş macerası. Kesinlikle. Bir keresinde dağlarda tek başıma yürüyüş gezisine çıkmıştım. Vay! Bu inanılmaz bir deneyime benziyor. Nasıl oldu? Hem zorlu hem de ödüllendiriciydi, sadece ben ve doğa. Hayal edebiliyorum. Tek başına yürüyüş yapmak size açık havada eşsiz bir bakış açısı kazandırmalıdır. Evet. Günlük hayatın gürültüsünden uzak, çok huzurlu ve düşünceli buldum. Kulağa harika geliyor. Kendinizle bağlantı kurmak için bu zamana sahip olmak güzel. Kesinlikle. Zirveye ulaştıktan sonra da bir başarı duygusu hissettim. Bir ara tek başıma yürüyüş yapmayı denemek isterim.
Herhangi bir ipucunuz var mı? Kesinlikle. Her zaman iyi hazırlanın, güvende kalın ve her anın tadını çıkarın. Ders 18, beklentileri karşılamak. Tarafların bu projeye ilişkin beklentiler konusunda aynı fikirde olması önemlidir. Aslında, açık iletişim, yanlış anlamaları önleyebilir. Evet. Devam etmeden önce herkesin aynı sayfada olduğundan emin olalım. Kesinlikle. Gerçekçi hedefler ve zaman çizelgeleri belirlemek önemlidir. Kabul ediyorum. Projeyi yolunda ve bütçe dahilinde tutmamıza yardımcı olacaktır. Son olarak ulaşmak istediğimiz kilometre tasları üzerinde anlaşmaya varmalıyız. Harika fikir. Kriterlere sahip olmak, ilerlememize etkili bir şekilde rehberlik edecektir. Evet. Bu projeyi başarıya ulaştırmak için nasıl işbirliği yapabileceğimizi görmek beni heyecanlandırıyor. Birlikte harika şeyler başarabiliriz. Ders 19, Topluluk mimarisi. Gerçekten iyi bir mimarın çalışması bir toplumu dönüştürebilir. Topluluk mimarisinin gelişimini görmek de son derece cesaret verici oldu. Kesinlikle. Düşünceli tasarım, sakinlerin yaşam kalitesini artırabilir. Evet. Mimarlar işlevsel ve güzel mekanlar yaratmada önemli bir rol oynamaktadır. Tasarımlarında estetiği pratiklikle harmanlayabilmelerini seviyorum. Ben de. Topluluğun ihtiyaçlarının mimari seçimleri nasıl şekillendirdiğini görmek büyüleyici. Bu konsepti gösteren bazı yerel projeleri inceleyelim. Harika bir plana benziyor. Bu konuda daha fazlasını öğreneceğim için heyecanlıyım. Birlikte çevremizin güzelliğini ve işlevini takdir edebiliriz. Ders 20, odaklanmış kalmak. Hey, hiç erteleme konusunda endişeleniyor musun? Evet, her zaman. Bazen yolda kalmak zordur. Tamamen anlıyorum. Çoğu zaman kendimi başka şeylerle meşgul buluyorum. Kesinlikle. Yapılması gerekene odaklanmak disiplin gerektirir. Kendimi motive etmek için küçük hedefler koymaya çalışıyorum. Bu akıllıca bir strateji. Görevleri daha küçük parçalara bölmek onların yönetilebilir olmasını sağlar. Evet, gerçekten yardımcı oluyor. Her görevi tamamladığımda kendimi başarılı hissediyorum. Bunu denemek zorundayım. Sorumluluklarımı yerine getirmemde bana yardımcı olabilir. İlerlemeye odaklanmayı sürdürmek için birbirimizi sorumlu tutalım. Ders 21, minik hayatı hayal etmek. Hey Anna, eğer ben küçük olsaydım, senin boyun 5 santim olsaydı hayatın nasıl olacağını hayal et. Merhaba John, bu oldukça macera olurdu. Her şey çok muazzam görünebilir. Kesinlikle. Çimenlerin arasında yürümek, bir ormanda gezinmek gibi hissettirir. Ve sandalyeye tırmanmak gibi basit görevler devasa zorluklara dönüşecek. Günlük rutinlerimizin ne kadar farklı olacağını merak ediyorum. Kesinlikle. Yiyecek bulmak bile önemli bir girişim olurdu. Muhtemelen kırıntılara ve küçük meyvelere güvenmek zorunda kalacağım. Evet. Normal büyüklükteki insanlarla iletişim kurmak da zor olurdu. Bu kadar küçük birine nasıl tepki vereceklerini görmek isterdim. Ders 22, masadaki oda.
Bunu yapabilen herkes için, topluluğumuzdaki herkese masada her zaman yer vardır. Kesinlikle. Evsizlere barınak saklamak ve ihtiyaç sahiplerine bakim saklamak önemlidir. Evet, sıcak bir ortam yaratmak hayatlarında büyük bir fark yaratabilir. Tamamen katılıyorum. Herkes kendini güvende ve desteklenmiş hissetme şansını hak eder. Bu temel hizmetleri sağlamak için çalışan kuruluşları görmek ilham verici. Kesinlikle. Mücadele edenlere yardım etmek için toplumsal destek çok önemlidir. Yerel bir barınağa yardım etmek için zamanımızı gönüllü olarak ayırmayı düşünmeliyiz. Harika bir fikir gibi görünüyor. Geri vermek ödüllendiricidir ve bağlantı kurmaya yardımcı olur. Birlikte olumlu bir etki yaratabilir ve en çok ihtiyacı olanlara yardım edebiliriz. Ders 23, Konaklama planlaması. Müsaitlik durumunu sağlamak için önceden konaklama ayarlamak önemlidir. Tamamen katılıyorum. Önceden rezervasyon yapmak bizi daha sonraki stresten kurtarabilir. Evet. Otellerde kalmayı mı yoksa rahat bir Airbnb mi aramayı tercih edersiniz? Genellikle Airbnb'nin cazibesinden hoşlanırım. Daha kişisel ve benzersiz hissettiriyor. Bu doğru. Yerel bir yerde kalmak da daha iyi bir kültürel deneyim sağlayabilir. Kesinlikle. Ev sahiplerinden en iyi yerel noktalar hakkında tavsiyeler almayı seviyorum. Konaklamamız için istediğimiz olanakların bir listesini de yapalım. Harika fikir. Bir plana sahip olmak mükemmel yeri bulmamıza yardımcı olacaktır. Yolculuğumuzu ve yaşayacağımız maceraları sabırsızlıkla bekliyorum. Ders 24, İlham veren menü. Bu hafta sonu akşam yemeği partimiz için ilham verici bir menüm var. Bu her zaman bir hit. Ne hizmet etmeyi planlıyorsunuz? Farklı kültürleri yansıtan çeşitli yemekler düşündüm. Mükemmel seçim. Herkese önceden tercihlerini sormalı mıyız? Evet. Herkesin zevkine ve beslenme ihtiyacına cevap vermek harika olurdu. Kesinlikle. Herkesin yemekten keyif almasını ve dahil olduğunu hissetmesini sağlamak istiyorum. Temaya uygun müzik ve dekorasyonlarla eğlenceli bir atmosfer yaratalım. Bu fikri seviyorum. Temalı bir akşam yemeği partisi herkes için unutulmaz olacaktır. Bir an önce menüyü tamamlayıp davetiyeleri gönderelim. Ders 25, İletişim bilgileri. Harika. Adınızı ve iletişim bilgilerinizi alabilir miyim lütfen? Elbette. Adım Anna ve numaram 555 12 34. Teşekkür ederim. Yaklaşan toplantımızın tüm ayrıntılarını size göndereceğim. Mükemmel. Mesajınıza dikkat edeceğim. Evet. Bu projede birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Ben de. İkimiz için de büyük bir fırsat olacak. Süreç boyunca iletişim halinde kaldığımızdan emin olalım. Kesinlikle. İletişim başarımızın anahtarıdır. Birlikte neler başarabileceğimizi görmek beni heyecanlandırıyor. Ders 26, Hız potansiyeli. Bu girişim başarılı olacak. Şirketimiz önemli ölçüde büyüme potansiyeline sahiptir. Kabul ediyorum.
Doğru strateji ve kararlılıkla harika sayılar başarabiliriz. Evet. Hedeflerimize odaklanmamız ve gerektiğinde uyum sağlamamız önemlidir. Kesinlikle. Esneklik, yolumuza çıkan her türlü zorluğun üstesinden gelmemize yardımcı olacaktır. Ekibimize ve ortaya koyacağımız becerilere güveniyorum. Ben de. Bu ivmeyi devam ettirelim ve birlikte ilerleyelim. Birlikte sektörümüzde gerçek bir fark yaratabiliriz. Kesinlikle. Ski çalışmamızın karşılığını görmek için sabırsızlanıyorum. Gelecekteki başarımıza ve kutlayacağımız tüm dönüm noktalarına selam olsun. Ders 27, Çin'i incelemek. Çin, Batı'da önemli bir çalışma konusu haline geliyor. Evet. Çin'in yerleşik toplulukları birçok alanda öncüydü. Kesinlikle. Zengin tarihleri ve kültürleri bize öğrenecek çok şey sağlıyor. Kabul ediyorum. Onların geleneklerini anlamak küresel bakış açımızı geliştirebilir. Yeniliklerinin dünyayı nasıl etkilediğini görmek büyüleyici. Kesinlikle. Antik felsefeleri ve uygulamaları hakkında daha fazlasını keşfetmeyi çok isterim. Bu konuyu daha derinlemesine ele alan belgesellere ve kitaplara bakalım. Harika fikir. Çin'in katkıları hakkındaki bilgilerimi genişletmek için sabırsızlanıyorum. Birlikte kültürlerinin karmaşıklığını ve güzelliğini takdir edebiliriz. Ders 28, Bagaj hakkı. Bu uçuş için kaç bagaj check-in yapmama izin veriliyor? 2 çantayı ücretsiz olarak check-in yapabilirsiniz, bu harika. Mükemmel. Hediyelik eşyalar için her zaman fazladan alana sahip olmayı severim. Evet. Ala ve bagaj için ücret alınmayacağımızı bilmek güzel. Kesinlikle. Alanı en üst düzeye çıkarmak için verimli bir şekilde paketleyeceğinden emin olacağım. İyi plan. Yanımızda getirmemiz gereken her şeyin bir kontrol listesini yapalım. Evet. Bu şekilde önemli hiçbir şeyi unutmadığımızdan emin olabiliriz. Heyecanlıyım. Bu gezi bizim için harika bir deneyim olacak. Kesinlikle. Maceramıza tamamen hazır olduğumuzdan emin olalım. Ders 29, Son hazırlıklar. Bu iyi bir fikir. Ayrıca yolculuğumuz için başka bir şeye ihtiyacım olup olmadığını da kontrol edeceğim. Evet, ayrılmadan önce tekrar kontrol etmek her zaman akıllıca olacaktır. Tüm temel eşyalarımın paketlendiğinden emin olmak istiyorum. Kesinlikle. Önemli olabilecek küçük ögeleri gözden kaçırmak kolaydır. Her şeye sahip olduğumdan emin olmak için listemi bir kez daha gözden geçireceğim. Harika. Ben de eşyalarım için aynısını yapacağım. Ekip çalışması paketleme sürecini çok daha sorunsuz hale getirir. Evet. Birlikte maceramıza tamamen hazır olacağız. Seninle bu yolculuğa çıkmak için sabırsızlanıyorum. Ders 30, Sakinleştirme teknikleri. Başka bir teknik de endişeli hissettiğinizde sinirlerinizi sakinleştirmek için derin nefes almaktır. Bu mükemmel bir öneri. Ne kadar etkili olabileceğini sıklıkla unutuyorum. Evet. Biraz nefes almak sizi stresli durumlarda gerçekten merkezleyebilir. Kabul ediyorum. Zihnimi temizlemeye ve yeniden odaklanmaya yardımcı olur. Kesinlikle.
Stresi yönetmek için düzenli olarak uygulamaya çalışıyorum. Bu harika bir alışkanlık. Bunu günlük rutinime dahil etmeliyim. Kesinlikle. Sakinliği korumak için basit ama güçlü bir araçtır. Bir sonraki yogun günümde derin nefes almayı hatırlayacağım. Birlikte birbirimizi bu teknikleri uygulamaya teşvik edebiliriz. Ders 31, Topluluk Desteği. Bu desteği kesinlikle takdir edeceklerdir, kendilerini evlerindeymiş gibi hissetmelerini sağlayacaktır. Kesinlikle. Hoş karşılanma hissi, ihtiyacı olan kişiler için büyük bir fark yaratabilir. Evet. Toplumun katılımı, şefkatli bir ortam yaratmak için çok önemlidir. Kabul ediyorum. İnsanlar bir araya geldiklerinde çok şey başarabilirler. Kesinlikle. Topluluğumuzdakilere nasıl yardımcı olabileceğimiz konusunda beyin fırtınası yapalım. Harika fikir. Gönüllülük gerçekten morali yükseltebilir ve bağlantıları güçlendirebilir. Evet. Herkeste aidiyet duygusunun yaratılmasını önemlidir. Olumlu bir etki yaratma ve başkalarını destekleme konusunda tutkuluyum. Birlikte topluluğumuza gerçekten fayda sağlayacak girişimler yaratabiliriz. Ders 32, Mücadelede Kardeşlik. Ama o ve Doktor King aynı zamanda hepimizin en derin anlamıyla kardeşleriydi. Bu çok güçlü bir ifade. Eşitliğe dair ortak vizyonları onları gerçekten birleştirdi. Kesinlikle. Adalete ve merhamete olan bağlılıkları farklılıkların ötesine geçti. Evet. Her ikisinin de hayatlarını sivil haklar için mücadeleye nasıl adadıklarını görmek ilham verici. Onların mirası bize zorluklar karşısında birlik ve azmin önemini hatırlatıyor. Daha fazla katılamazdım. Çalışmalarına devam ederek anilerini onurlandırmalıyız. Kesinlikle. Eşitlik ve adalet konusundaki tartışmayı sürdürmek çok önemli. Topluluğumuzu öğretileri hakkındaki tartışmalara dahil etmenin yollarını bulalım. Harika bir fikir gibi görünüyor. Birlikte değişime ilham verebiliriz. Ders 33, Konaklama Planlaması. Müsaitlik durumunu sağlamak için konaklamayı önceden ayarlamalıyız. Tamamen katılıyorum. Özellikle yoğun sezonlarda, erkenden yer ayırtmak her zaman daha iyidir. Kesinlikle. Bir otelde mi yoksa rahat bir misafirhanede mi kalmayı tercih edersiniz? Bir misafirhanenin cazibesini seviyorum. Genellikle daha kişisel ve misafirperver hissettirir. Bu doğru. Ayrıca ev sahiplerinden sıklıkla harika yerel öneriler alabilirsiniz. Evet. Daha küçük yerlerde kalmanın getirdiği eşsiz deneyimleri takdir ediyorum. Seyahatimize en uygun olanı bulabilmek için seçenekleri araştırmaya başlayalım. Harika fikir. Birlikte neler keşfedeceğimizi görmek için sabırsızlanıyorum. Birlikte konaklamalarımızın seyahat deneyimimizi geliştirmesini sağlayacağız.